Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kız bebekler için farklı bir elbise hazırladım. İkili bir takım, içerisinde elbisesi olan, üst kısmında uzun hırkası olan bir takım hazırladım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni modellerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi elbisemizden biraz bahsedeyim sizlere. Elbisemizin iç kısmında takımımızın böyle bir jilemiz var. Böyle düz bir yakası var. İki renkli. Arka kısmı da aynı şekilde düz bir jile bulunuyor içinde. Üst kısmında elbiseden 2-3 santim uzun olan bir hırkamız var. Ön kısımda 4 adet düğme yaptım. 0 yaka olarak ön kısmını açık bıraktım. Arka kısmı düz olarak hiçbir işlem yapmadım. Bu şekilde ikili bir takım hazırladım. Bunun için kullandığım malzemeler bu şekilde. İpi ilk defa denedim. Ama çok yumuşak, hoş bir ip. Amigurumi ipi. Fakat normal kıyafetlerde de kullanılabiliyor. Çok da yumuşak, hoş bir ip. Şimdi bunun rengini şu şekilde sizlere göstereyim. Bu koyu olan rengimiz. Diğer açık olan rengimiz de numarası bu. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullandım. Koyu renk olan ipimizden 3 adet kullandım. Açık renk olan ipimden 4 adet kullandım. Takımımız 3 yaşa uygun. Farklı bir model denemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomun sonunda ütüsünü nasıl yaptığımı gösterdim. Dilerseniz hep birlikte yapımına başlayalım. Elbisemizin ön kısmını 72 ilmek atarak başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ve 72. 72 ilmek ile bir sıra haroşa olarak başlayacağız. Yalnızca bir sıra gidip modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın burada bir diş haroşemiz oluşuyor sadece. Düz olarak sıranın başına kadar gelelim. Şimdi tüm ilmeklerimizi ördüm. Bir diş haroşemiz oluştu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Koyu renk ipimizi alıyoruz. İlk ilmeğimizi takalım. İlk ilmekle birlikte 2, 3, 4,
5 diş örüyoruz. Düğümümüzü atalım. Kenar ilmeğimizle birlikte 5 diş ördük. Bir boş alıyorum örmeden. Bir örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir örüyorum. Yine bir boş alıyoruz. Ve bir tane örüyoruz. Bir boş daha alıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 dişimizi boş alıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek örüyoruz. Yine bir diş boş alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Diğer ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir boş alıyoruz. Bir örüp bir boş. Boşların arasında 3 tane örüyoruz. 4 tane boş olarak bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine 4 tane örüyoruz. Dört ilmeğimi ördüm. Bir boş. İpimiz bu arada arka tarafta duruyor. Bir tane örüyoruz. Bir boş alıyoruz. Bir ilmek örüp bir ilmeği boş olarak alıyoruz. Dört ilmeğimiz boş olarak aldık. Şimdi 4 ilmeğimizi yine örüyoruz. Yine boş olarak alıyoruz ilmeğimizi. Bir örüp bir boş alıyoruz. Bir, 2, 3, 4 ilmek örüyoruz. Boş alıyoruz. Bir örüp bir boş. Dört ilmek yine örüyoruz. 3 ve 4. Yine boş alıyoruz. Bir örüyoruz. Boş alıyoruz. Sondaki 1, 2, 3, 4 ve son ilmeği ipi kendime doğru alarak boş olarak alıyorum. Dönüyoruz. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Hemen diğer yanındakini yine düz olarak örüyorum. 3, 4, 5. Kenar ilmeğimle birlikte 5 tane düz olarak ördüm. Arka kısmı haroşa oldu şu anda. İpi kendime doğru alıyorum. Az önce boş aldığım ilmeği yine boş olarak alıyorum. İpi tekrar arkaya alıyorum. Bir tane örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Yine ilmeği boş alıyorum. Düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru alıp boş alıp ipi diğer tarafa alıyorum tekrar. Yine boş ilmeği alıyorum. 1, 2, 3, 4 haroşemi yapıyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Boş ilmeği alarak ipi karşı tarafa alıyorum. Bir tane örüyorum. İpi biz
bizden tarafa, yani kendimizden tarafa alıp boşalmazsak, bu tarzda alırsak ilmeğimizi, bakın burada bir çizgi oluşur. O yüzden ipi kendi tarafımıza alıp boşu o şekilde alıyoruz. Daha sonra örüyoruz. İpi yine kendi tarafımıza alarak devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Koyu renk olanların hepsini düz olarak örüyoruz. Açık renk boşaldığımızı yine boş olarak örmeden alıyoruz. Bir, iki, üç ve 4. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Üç ve 4. Boşları yine boşalıyoruz. Son kenar ilmeği ile birlikte olan 5 ilmeğimi örüyorum. Yine ipi kendime doğru alarak sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Bakın şu şekilde getiriyorum ipimi. Şimdi ilk ilmeğimi düz olarak ördüm yine. Bakın bu arada koyu renk iplerimiz bir diş haroşa olmuş oldu. Tüm aradaki koyu renk iplerimiz hepsi haroşa oldu. Şimdi sıranın sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldik. Örgümüzün tersini dönüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örerek alıyorum düz olarak. Daha sonra örgüme ters olarak devam ediyorum. Ters örgü olarak örüyorum. Yine hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü olarak başa kadar öreceğim. Evet, başa kadar aynı şekilde gelelim. Evet, tersten ilmeklerimi tamamladım. Yine bakın aynı şekilde ipimiz burada, açık renk ipimiz burada kaldı. Alt kısımdan ipimi aldım. Yine ilk ilmeğimi örerek alıyorum.
Hemen yanındakinde düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. Kenar ilmeğimle 5. Kenar ilmeğimizi saymazsak 4 ilmek örüyoruz. Yine bir boş alıyoruz. Bir örüp bir boş örmeden alıyoruz. Bir örüp bir örmüyoruz. Şimdi 4 tane ilmeği örüyoruz. Yine boş alıyoruz. Dört ilmeğimizi örüyoruz. Zaten bakın bu alt kısımlarda da belli boşaldığımız ilmekler. Koyu renk ipimizle örerken bunları boş olarak alıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane örüyoruz. Yine bir örmeden bir örerek ilmeklerimizi bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeklerimizi de örerek sırayı tamamlıyoruz. Yine ipi kendi tarafımıza alarak ilmeğimizi boşalıyoruz. Bir örüyoruz. Bakın ilmeği kendi tarafıma alıyorum. İpi ilmeği boşalıyorum. İpi arka tarafa alarak örüyorum. Bu şekilde örgümüzün düz tarafına kadar gelelim. Yine örgümüzün düz yönüne geldik. Bakın bu arada şu şekilde 2 tane haroşemiz oluştu. Yani 2 diş haroşemiz oluştu. Ara kısımlar, açık renk olan kısımlar düz olarak, diğerleri haroşa olarak. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Yine açık rengi de göstereyim. Bakın kenarları da gelirken örmeden alıyorum. Dönüşte örerek alıyorum ve düzgün bir hat çıkarmak istedim. Şimdi ilk ilmeğimizi örerek
devam ediyoruz. Açık renk ipimizde de tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Giderken düz, dönüşte de ters örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Dönüyoruz. Bakın burada da görebilirsiniz. Çok düzgün bir örgü çıkıyor. Kenarları da. Şimdi ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters olarak devam ediyorum. Yine bu şekilde başa kadar hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi ters alarak örüyorum. Evet, modelimiz kısaca bu şekilde. Modelimiz aslında çok basit. Aynı yaptığımız işlemleri tekrar ederek devam edeceğiz. Bu dişleri sayarsak, yani koyu renk olan haroşa kısımları saydığımızda 26 diş örelim. Hiçbir işlem yapmayacağız. Kenarlar düz olarak çıkacak. Burada arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. Sadece 26 diş bu şekilde örelim. Yine aynı boşları boş olarak alacağız. Yani baştan 5 tane öreceğiz. Bir boş bir örerek bu şekilde aradaki 4 taneleri yine örerek aynı modeli uygulayacağız. 26 diş bir örelim. Daha sonra üst kısmına geçeceğiz. Elbisemizin etek kısmını hazırladım. Buradan bu dişleri sayarsak diye göstermiştim şu şekilde. 1, 2, 3 diye saydığımızda 26 diş. 26 diş haroşa yaptık koyu renklerden. Şimdi koyu renk ipimizi kesiyoruz. Bundan sonra üst kısmını açık renkle devam edeceğiz. Bir sıra düz olarak devam edelim. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Düz örgü olarak sıra sonuna kadar geldik. Örgümüzün tersinden bu defa ters örgü olarak devam edelim. Yine hiçbir işlem yapmıyoruz tersten de. Örgümüzün düz yönüne döndüğümüzde kesim yapacağız. Bu şekilde başa kadar gelelim, kesimimizi yapalım. Örgümüzün düz yönüne geçtik. Şöyle baktığımızda bir sıra düz örgü ördük. Haroşadan sonra.
Şimdi burada 72 ilmeğimiz var. Yani başlangıçta 72 ilmek başladık. Hiçbir işlem yapmadan düz olarak çıktık. 72 ilmeğimiz var. Şimdi ilk baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Diğer iki ilmeğimizi tek seferde alarak bir kesim yapıyoruz. Bir tane kesim yaptık. Yine düz olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bir kesimde diğer baştan yapacağız. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Ön yönden şimdi burada bir tane kestik, geldik. Son 3 ilmek kaldığında 2 ilmeği tek seferde alıyoruz. Diğer ipimizi boş olarak bırakıyoruz. Tekrar döneceğiz. Örerek alıyorum. Ters olarak devam ediyorum. Bundan sonra düz örgü olarak devam edeceğiz. Yani düzden düz, tersten ters örerek. Bakın düz örgümüzü çıkmaya başladık. Şimdi bir tane burada kestik. Açık renk ipimize geçtikten sonra düz yönden geldik, bir de tersten geldik. Daha sonra bir buradan kestik. Şimdi bunu bir kaç santimde bir? Bunun toplamı 10 santim olacak. Yani düz örgümüzden sonra 10 santim olacak. Bir tane kestik, 2 tane daha kesim yapacağız. Yani bu aralarda 10 santim olana kadar öreceğiz. Bir tane daha şöyle bir burada kesebiliriz. Bir de burada bir yerde kesebiliriz. Düz örgümüzün arasında 3 tane kesim yapacağız. Yani 3 kesim buradan, 3 kesim de buradan yapacağız. Böyle bir son kesimi yaptıktan sonra bir 2 santim falan örün. Ondan sonra kol kesimine geçeceğiz. Evet, şimdi örgümüzün üst beden kısmını ben tamamladım. Kol kesimine kadar geldim. Bu kenarda bir kesim burada yaptım. İkinci kesimi burada yaptım ve üçüncü kesimi burada yaptım. Daha sonra üst kısmını düz olarak gittim. Kol kesimine kadar 10 santim. 10 santim ördükten sonra bu kenarda 3 tane kestim. 3 tane de diğer taraftan kestim. Şimdi kol kesimine geçeceğim. Bunun için sayımızı bir sayalım. 72 ilmekli aşağısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ve 66. 66 ilmeğimiz kaldı. Artık kol kesimine geçebiliriz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Yandaki ilmeğimizi de örerek birbirinin üzerinden atlatarak bir kesimimizi yaptık. Hemen yanından yine ikinci kesimimizi yaptık. Ve üçüncü kesimimizi yaptık. 3 tane kesimimizi yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar örüp diğer tarafın kol kesimini de yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Dönüşte diğer tarafı keselim.
Şimdi sıra sonuna geldim. Örgümüzün tersine dönüyoruz. Tersten ters olarak kesiyoruz. Şimdi bir yanındaki ilmeği örerek bir diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Aynı şekilde 1 2 ve 3. kesimimizi yapıyoruz. 3 ilmek de buradan kestik. Şimdi yine başa kadar gelelim. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Dönüyoruz. Yine örgümüzün yüzünden 3 kesmiştik. Baştaki ilmeğimizi örerek hemen yandakini de örüyoruz. Bir diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Bir kesimimizi yaptık. Bir kesim daha yapıyoruz. 2 tane kesim yaptık. 3 2 olarak. Şimdi diğer taraftan da 2 tane keselim. Tekrar bu yöne gelelim. Evet, şimdi örgümüzün düz yönüne geldik. Diğer taraftan da ikimizi kestik. 3 2 olarak kestik. Şimdi son olarak bu 2 ilmeği tek seferde alarak bir kesim daha yaptım. Karşı taraftan da son kez bir kesimimi yapacağım. Bakın bu şekilde her iki taraftan da kesimimizi yaptık. 3 2 1 olarak buradan kestik. 3 2. Şimdi gelirken bir tane de buradan keseceğim. 3 2 1 olarak da burası olacak. Şimdi kol kesiminden sonra hiçbir işlem yapmadan tam kol kestiğimiz kısımdan buraya 5 santim örelim. 5 santim ördükten sonra yaka kesimine başlayacağız. 5 santim bir örelim. Evet, şimdi kol kesiminden hemen sonra şu şekilde 5 santim düz olarak ördüm. Yani bu ilk kesimden tutuyorum. 5 santim. 5 santim ördükten sonra örgünün düz yönünden geliyoruz. Ters yöne döndüğümüzde yaka yapımına artık başlıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ters olarak geldim. 10 ilmeği ters ördüm. Şimdi düz olarak haroşa yapıyorum. 2 34 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 4 6 8 10 10 ilmeğim kaldı burada. Bunu da yine ters olarak örüyorum.
Şimdi yakamız için buradaki haroşemizi 5 sıra öreceğiz. Yani 10 sıra düz örgümüz olacak. 10 tarafta bu tarafta olacak 10 ilmeğimiz. Ortada 34 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Aynı bu şekilde yine düzden gelirken tamamını düz olarak gideceğiz. Tersten gelirken 10 ilmeği ters örüp 34 ilmeğimizi düz örüp tekrar 10 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Düzden tamamını düz gidiyoruz. Bakın burada bir sıra haroşemiz oluştu. Bunun gibi 5 diş haroşemizi bir hazırlayalım. Evet, şimdi ben 4 sıra gittim haroşemi. Bakın 1, 2, 3, 4. Şişimdeki 5. sıram. 5 sıra çok kalın olacaktı. O yüzden 4 sıra gittim. Yani 4 diş ördüm. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra gittikten sonra şimdi kesimimize başlayabiliriz. Ön yüzden düz örgü olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi bu tarafta bırakıyorum. Bu kenar kısımda buradan çıkacak haroşa olarak 5 tane de oraya eklemiş oldum. Şimdi 1, 2 tane örüyorum. Bir diğerinin üzerinden atlatarak kesimin bir tanesini yaptım. Hemen diğer yandakine geçiyorum. İkinci kesimimi yapıyorum. 3, 4. Burada kesimlerinizi çok sıkı yapmayın. Yakada gerdirme olmasın. Çok bol da yapmayın. Normal bir şekilde kesimlerinizi yapın. Bakın bu şekilde kesimlerim devam ediyor. Bir tane daha kesim yapalım. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 tane ilmeğim burada kaldı. 15 ilmeğim de bu tarafta kaldı. Bunları omuzlara devam ettireceğiz. Bu tarafları, burası yaka kısmımız oldu. Şimdi buradaki haroşelerimiz artık omuzu kesene kadar haroşa olarak devam edecek. 5 tane ilmeğimiz.
10 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer 5 ilmeğimi düz haroşa olarak devam ediyorum. Bu şekilde bir 10-11 sıra bir haroşa yapalım. Bakalım omuz kısmını ona göre kesimini yapalım. Evet, ben tamamladım. Şimdi şu şekilde göstereyim. En alt kısımdan saydığımızda yakanın başlangıcıyla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 diş haroşa ördük. Şimdi tamamladık. Artık omuzumuzun tamamını tek seferde kesebiliriz. Omuzumuzda 15 diş kalmıştı. 15 ilmeğimizin tamamını kapatıyoruz. Evet. Elbisemizin bu kısmını bitirdik. Diğer kısmını da burada yaptığımız aynı işlemi burada da yaparak elbisemizin ön kısmını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben diğer omuzu da bitirdim. Elbisemizin ön kısmı hazır. Şimdi arka kısmında kısaca sizlere anlatayım. Elbisemizi tamamlayalım.